Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir tarif vereceğim. İster 5 çayına, ister kahvaltıya harika bir tarif. Çocuklarınız çok sevecek bu tarifi. Tarifimiz için öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamurumuz için kasemize bir tane bütün yumurta, 2 yemek kaşığı dolusu şeker, 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ, 1 paket maya. Karıştıralım hepsini. 1 su bardağı sütten 1 parmak eksik. Suyumuzu ilave edelim azar azar, kontrollü bir şekilde. Karıştıralım. Bir çay kaşığı dolusu zerdeçal ilave edelim. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı oda sıcaklığında olsun. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Çok güzel kabarmasını sağlayacak, çok da lezzet verecek. Unumuzu ilave edelim azar azar, kontrollü bir şekilde. Spatula ile hamurumuzu güzelce karıştıralım. Tekrar unumuzu ilave edelim. Spatula'yı çıkaralım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Üzerine kapatalım streç filmle. Hamurumuz kabarsın. Üzerini örtelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Puf puf kabardı. Masamızı unlayalım. Hamuru masaya çıkaralım. İçerisine koyduğumuz zerdeçal hem renk verecek hem de lezzet verecek. Çok da sağlıklı. Hamurumuzu içe doğru katlayaraktan burada havasını alalım. Masamızı burada hafiften unlayalım. 2 beziye ayıralım. Bezelerimizi yuvarlayalım. Bir tanesini kenara alalım. Diğerini hafiften unlayaraktan açalım. İster merdane ile açın, ister oklavayla. Fazla büyük açmayacağız. Servis tabağı büyüklüğünde olsa yeterli. Daha önceden hazırlamış olduğumuz yağlı kağıdı altına koyalım. Lület yardımıyla hamurlarımızı keselim. Öncelikle 2'ye keselim. 8 parçaya ayıracağız. 4 parçaya keselim. Bu şekilde kesersek daha kolay olur. Lület yoksa bu şekilde elinizle bıçakla da kesebilirsiniz. Kesmiş olduğumuz hamurları geri doğru çekelim. Mayalanacağı için birbirlerine yapışmasınlar. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açalım. Açarken fazla unlamayalım. Tekrar yağlı kağıdın üzerine koyalım. Lület yardımına keselim. Daha ince dilimler yapmak isterseniz boyutunu küçültebilirsiniz. Üzerini kapatalım, mayalansın. 15-20 dakika mayalanması yeterli. Yağlı kağıtlarımızı keselim. Kesmiş olduğumuz hamurların boyutuna göre ayarlayalım. Ocağımızı, tavamızı alalım. İçerisine yağımızı koyalım. 1 su bardağı yağ yeterli.
Isınmış olan yağımızın içerisine hamurlarımızı koyalım. Harlı ateş olmasın. Kısık ateşte pişirelim. Bir anda yanmasın. Kabararak pişerse daha güzel olur. Görüyorsunuz pişerken de güzel kabardı. İçerisinde hem maya hem kabartma tozu olduğu için güzel olacak. İçerisi göz göz olacak. Alt üstü çevirelim. Her iki tarafını da güzelce kızartalım. Kızaranları servis tabağımıza alalım. Hepsini bu şekilde kızartalım. İsterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Hamurları biraz küçük açarsınız. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Nar gibi kızardı. Tabağımıza alalım kızaranları. Hepsini aynı şekilde kızarttık. Ayrıyetten bir tabağımıza pudra şekeri koyalım. Şekerli seviyorsanız siz de benim gibi şekerli yaparsınız. Sevmiyorsanız pişi gibi yersiniz. O şekilde de çok güzel olur. Pudra şekerin altın üstüne batıraraktan tabağımıza alalım. Doku testi yapalım. Pişilerimiz sıcak olduğu için pudra şekeri eriyor üzerinde. Balla servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.